Şu an Türkiye yollarında dolaşan milyonlarca Ford, BMW, Volkswagen, Toyota ve daha birçok marka aracın direksiyonunda sürücüsüne dönük metal bir bomba olabilir. Bu parça sizi kurtarmak için değil, öldürmek için patlıyor. Ve bunu yapan şirket bunu en başından beri biliyordu. Perdenin arkası. Otomobil tarihinin en karanlık skandallarından biriyle karşı karşıyayız. Başrolde Japon güvenlik ekipmanı devi Takata var. Yıllarca Honda, Toyota, BMW, Ford, Nissan gibi Türkiye yollarını tamamen domine eden dev markalara güvenlik parçaları ve sistemleri ürettiler. Görevleri son derece basitti. Kaza anında milisaniyeler içinde açılacak hayat kurtaran o koruyucu beyaz minderi, yani hava yastığını yapmak. 1980'lerden itibaren sektörde tekel olmaya çok yakındılar. Tüm dünya Japon mühendisliğinin o meşhur kusursuzluğuna ve disiplinine körü körüne güveniyordu. Fakat 1990'ların sonuna gelindiğinde şirket yöneticileri kar marjlarını daha da şişirmek için otomotiv tarihinin en korkunç kararını aldılar. Hava yastığını güvenli bir şekilde şişirmek için kullanılan, yıllarca test edilmiş pahalı ve stabil gazı üretimden kaldırdılar. Yerine madencilikte ve ticari bina yıkımlarında kullanılan, son derece dengesiz, ısıya duyarlı ve çok ucuz bir patlayıcı olan amonyum nitrat kimyasalını koydular. Peki sebep neydi biliyor musunuz? Hava yastığı başına sadece birkaç kuruş tasarruf etmek. Tabii milyonlarca araçta bu devasa bir servet demekti. Evet, her gün işe giderken tam göğsünüzün hizasında duran o plastik kapağın arkasına bildiğimiz patlayıcı ham maddesi yerleştirdiler. Bu kimyasalın zamanla özellikle sıcak ve nemli havalarda nasıl kontrol edilemez bir canavara dönüştüğünü laboratuvar testlerinde kendi gözleriyle bizzat görmüşlerdi. Üstelik bu zehirli tohumları üretmek için maliyeti daha da dibe çekmek amacıyla Meksika'da devasa bir fabrika kurdular. Ancak bu fabrikada nem kontrolü o kadar berbattı ki amonyum nitrat daha üretim bandındayken havadaki suyu emip bozulmaya başlıyordu. Kendi tecrübeli mühendislerinin bu bir saatli bombadır, bunu yapamayız şeklindeki çaresiz raporlarına rağmen bu riski milyonlarca arabaya taşımaya nasıl cüret ettiler? Yıl 2000. Takata mühendisleri gizli kapılar ardında bu ucuz formülü test ediyordu. Çarpışma anında hava yastığının yumuşakça açılması gerekirken test odasında kelimenin tam anlamıyla askeri bir mühimmat patladı. Amonyum nitrat o kadar şiddetli yanmıştı ki bu devasa basıncı içinde tutması gereken çelik muhafaza saniyeler içinde paramparça oldu. Havaya uçan keskin ve ölümcül metal parçalar test mankeninin yüzünü, boynunu ve göğsünü delik deşik etti. Durumun ciddiyetini anlatan sayfalar dolusu acil uyarı raporları yazıldı. Hatta bazı onurlu mühendisler istifa dilekçelerini masaya bıraktı. Ancak yönetim katındaki o takım elbiseli, soğuk yüzlü adamlar maliyet tablosuna baktıklarında insan hayatı değil, sadece devasa kar marjları ve paralar görüyorlardı. Bütün o kritik raporlar anında sümen altı edildi. İşin daha da korkunç kısmı, test verileri bilgisayarlarda özel bir yazılımla manipüle edildi. Başarısız olan patlama testleri araba üreticilerine başarılı gibi raporlandı. Ve o ölümcül kapsüller üretim bandından seri şekilde çıkarak dünyanın dört bir yanına, belki de şu an bindiğiniz arabanın tam kalbine doğru yola çıktı. Zaman geçtikçe laboratuvardaki o vahşet sokağa inmeye başladı. Amonyum nitrat, arabanın içindeki nemi emdikçe yıllar içinde sessizce pimi çekilmiş bir bombaya dönüşüyordu. İlk kurbanlar verildiğinde yıl 2009'du. Trafikte dur kalk yaparken sadece tamponun ezileceği çok basit bir kaza yaşanıyor, sistem devreye giriyor, hava yastığı açılıyordu. Ancak sürücünün başını yumuşakça tutması gereken sistem, kurbanın yüzüne ve boynuna mermi hızında şarapnel parçaları fırlatıyordu. Olay yerine gelen polisler ve sağlık ekipleri, kurbanların boyunlarındaki o derin kesikleri gördüklerinde bunun bir trafik kazası değil, bıçaklı bir saldırı olduğunu sanıp cinayet masasını arıyorlardı. Gerçek bu kadar kan dondurucu ve korkunçtu. Gencecik insanlar direksiyon başında anlamsızca can verirken dev şirket bu felaketi gizlemek için inanılmaz bir pişkinlikle suçu tamamen başkalarına atmaya başladı.
Basın toplantılarında sadece çok nemli iklimlerde ufak bir hata veya araba üreticilerinin montaj sorunu diyerek herkesin gözünün içine baka baka yalan söylediler. Hatta kazalarda parçalanan araçları gizlice satın alıp delilleri yok etmeye çalıştılar. Fakat gerçek, vicdan azabına dayanamayan eski çalışanların sızdırdığı gizli belgelerle ve Amerika'daki Ulusal Otoyol Güvenliği resmi raporlarıyla gün yüzüne çıktı. Takata tam 17 yıl boyunca herkesi kandırmış, dev araba üreticilerini ve devletin katı güvenlik kurumlarını sahte test verileriyle uyutmuştu. Her şeyin koca bir yalan olduğu anlaşıldığında artık çok geçti. Milyonlarca insan her gün içine bindikleri araçlarında aslında kendilerini hedef alan bir silah olduğunu acı bir şekilde öğreniyordu. Gerçekler ortaya döküldüğünde tüm dünyada eşi benzeri görülmemiş bir panik dalgası başladı. 100 milyondan fazla araç otomotiv tarihinin en büyük geri çağırma operasyonuyla acil olarak servislere davet edildi. Dünyanın en prestijli markaları birer birer açıklama yapıyor, araçlarınızı kesinlikle sürmeyin, çekiciyle bize gönderin şeklinde çaresiz uyarılar veriyordu. Otoparklar, fabrikalar, boş araziler toplatılan kusurlu araçlarla dolup taşıyordu. İşte tam bu zamanlarda yeniden büyük bir rezalet başladı. Takata o kadar çok araca, o kadar uzun süre bu düzeni yerleştirmişti ki yerine takacak sağlam ve güvenli parça stoklarda yoktu. İnsanlar aylarca, hatta bazıları yıllarca içinde her an patlamaya hazır bomba olan o araçlarını işe gitmek için bilerek ve korkarak kullanmaya devam etmek zorunda kaldılar. Daha da korkuncu, bazı dev markalar sırf satışlar durmasın ve operasyon maliyetleri büyümesin diye arızalı olduğunu çok iyi bildikleri aynı tip eski hava yastıklarını geçici çözüm adıyla tekrar arabalara taktılar. Yani bozuk parçayı söküp yerine aynısını yerleştirdiler. Bu göz göre göre insan hayatıyla kumar oynamaktı. Bugün 2026 yılına geldiğimizde bile Avrupa'nın ve dünyanın birçok yerinde dev markalar acil kodlu açıklamalar yayınlayarak eski model araç sahiplerine aracınızı derhal trafiğe kapatın anonsları yapıyor. Tüm bu süreçte 40'tan fazla insan metal parçalar yüzünden hayatını kaybetti. Yüzlerce insan kör oldu. Yüzleri tamamen parçalandı. Takata milyarlarca dolar ceza yiyip hızla iflas bayrağını çekti. Şirket kağıt üzerinde battı gitti ama onların miras bıraktığı o ölümcül tohumlar bugün hala asfaltlarımızda dolaşıyor. Maliyetleri hava yastığı başına sadece birkaç kuruş düşürmek için insan hayatını ve güvenliğini hiçe sayan bu sistem, kurumsal açgözlülüğün ulaştığı en karanlık noktadır. Milyonlarca dolarlık reklamlarla bize aile kavramını satan devasa markaların, arka planda taşeron şirketlerin maliyet tablolarına nasıl göz yumduğunu kanıtlayan kapkara bir lekedir bu. Siz olun, bu videoyu kapattığınız an arabanızın şasi numarasıyla üretici firmanın resmi sitesine girin ve hava yastığı durumunu derhal sorgulayın. Karanlık arşivden seçtiğim sıradaki dosya hemen ekranda sizi bekliyor. Unutmayın, en büyük oyun daima perdenin arkasında oynanır. Güvende kalın.